Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda belki izlemişsinizdir. Elimizde kalan minik dantel parçalarıyla böyle abajur yapımını anlatmıştım. Bu şekilde detaylarıyla. Evet, o videonun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu da abajur yapımının ikinci videosu olacak. Şöyle ki birinci videoda astarsız olarak gösterdim abajuru. Şöyle direkt dantel hazırladığımız danteli abajur teline gererek yapmıştık. Şimdi bir de acaba astarlı olsa nasıldır, nasıl olur diye düşündük eşimle birlikte. Astarlı denedim. Astarlı daha güzel oldu. Onun detaylarına geçmeden önce astarlanmış haline bir bakalım. Siz dilerseniz astarlı yaparsınız, dilerseniz astarsız. Her iki şekilde de kullanmak mümkün. Şimdi astarladığım son haline bakalım arkadaşlar. Evet, abajurun astarlı hali böyle arkadaşlar. Şöyle bakın daha bir güzel oldu. Şöyle şu kısımlara inciler ekledim. Şu alt ve üst tarafına. Şöyle daha bir tok bir görünüm oldu. Evet, ışığını da açalım. Evet, yandığı zamanki görüntüsü de böyle. Danteller sanki daha bir belirgin hale geldi gibi böyle. Bizim daha çok hoşumuza gitti. Evet, şimdi nasıl astarladığımıza bakalım. Şimdi astarlamayı nasıl yaptığımı kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız belki izlediyseniz birinci videoda bu şekilde kalıp çıkarıyoruz. Bu kalıbın nasıl çıkarıldığını detaylıca anlatmıştım. Bu arada kumaşım eksik kaldı. Şöyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Kumaşın kendi parçasından. Bu zaten üstüne dantel geleceği için örtülecek. Şimdi burada kullandığım kumaş esnek kadife kumaş arkadaşlar. Şimdi abajurun yapılabilmesi için esnek kumaş daha uygun olacak. Çünkü abajurun şeklini alması, büzüşmemesi açısından şöyle bunu esnek kadife kumaş diyerek kumaşçılarda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın. Yani kadife olması şart değil. Esnek bir kumaş, jarse de olur gibi böyle. Evet. Şimdi birinci videoda anlattığım şekilde bu kumaştan kalıbı çıkarıyorum. Kalıbı çıkardıktan sonra bu şekilde direkt hemen yanlardan dikiyoruz. Şöyle aynen dantel kalıbımızı diktiğimiz gibi kenardan şuradan dikeceğiz. Evet arkadaşlar kumaşın astar kumaşının şu kenar kısmını diktim. Şimdi buna geçiriyoruz. Aynen birinci videoda danteli gererken anlattığım gibi direkt danteli bu tele germek yerine önce bunu geriyoruz. Astar kumaşı şöyle iğneliyorum. Sonra aynen danteli diktiğim gibi ince ince dikeceğim. Evet, güzelce iğneleyelim. Evet, bu şekilde iğneledik önce üst kısmı. Şimdi bunu şöyle aynen danteli diktiğim gibi bu telin hemen dibinden şöyle bakın ince ince dikiyorum. Evet, şöyle dikiyoruz. Üst kısmı bitirdikten sonra alt kısma geçeceğiz. Üst kısmını diktim arkadaşlar böyle. Şimdi alt kısmını dikeceğiz. Bunun için gerdiriyoruz. Şöyle çevireyim. Şöyle şuradan başlayalım. Bakın kumaşı şöyle gerdirerek şu şekilde iğneliyorum. Şimdi buraya yaptık. Karşısını yapalım. Şöyle karşılıklı olarak
gerdiriyorum. Sonra üstü diktiğimiz gibi aynı şekilde dikeceğiz. Bakın geriliyor. Evet, tamamını bir iğneleyelim. Evet, iğneledim hepsini, bakın. Şöyle oldukça gergin bir vaziyette. Evet, direkt bu kumaşı da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. O üzerine hani böyle dantel kılıf geçirmek yerine bunun üzerine minik minik danteller dikip ya da başka süslemeler dikip bu şekilde de abajur kılıfı yapabilirsiniz. Evet, şimdi buradan yine üst tarafı diktiğimiz gibi burayı da aynı şekilde dikiyoruz. Bu şekilde şuraya takıldı. Evet. Sonrasında yine dantel kılıfımızı geçirip aynı şekilde gerdirip dikeceğiz. Evet, devam edelim. Evet, alt kısmı da diktim arkadaşlar. Böyle astar dikilmiş oldu. Şimdi dantel kılıfımızı geçirebiliriz. Evet, bunu da aynı şekilde üst kısmından ve alt kısmından böyle iğneleyerek dikiyoruz. Önceki videoda nasıl diktiğimi detaylıca göstermiştim. Evet, sonrasında da şu uç kısmına dantel ve şu oyamızı dikiyoruz. Birinci videoda göstermiştim ve şöyle sıra incilerden almıştım. Metreyle satılıyor bunlar. Bunu da şu üst kısma ve alt kısma yine dikerek monte ettim. Abajurumuz tamamlanmış oldu. Bir kez daha bakalım tamamlanmış haline. Evet, böyle tamamlanmış oluyor abajurumuz. Bu şekilde hepsini dikerek birleştirdik. Şöyle. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.